ustaları yapmış bunları be. Böyle yıktığımızı görseler yıktılarlar şimdi değil mi? Eldivenle şey yapayım da eldivenim giyeyim. Bakın orada duruyor. Eldivenim giyeyim. Zehirli meyilli olur. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Ha? Yeni maceraya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir bölgedeyiz ve keşiflere devam ediyoruz. Bugün yanımızda Model 16 Piri Reis alan tarama satın aldık. Bunu bir denemek istiyorum. Çünkü Model 15 orada bir karşıda bir ne vermişti bize arkadaşlar? Bir bölge bulmuştuk ama yani bölgede şöyle söyleyeyim, biraz kazı yapılmış. Bilmiyorum kim yapmış ama birileri kazmış burayı. Büyük ihtimal o bizim sinyalin devamını bulmaya çalışmışlar. Bakın şu arada da bir küp varmış gibi, sanki çıkmış gibi duruyor. Burada şöyle baktığımız zaman bakın burada sinyal yine vermeye devam ediyor. Altına alalım bunu. Şu şekil altına alalım. Görüyorsunuz. Burada baktığımız zaman altın devam ediyor. Çıkarmışlar mı? Çıkaramamışlar mı? Anlamadım. Ama orada bir oyuk var. Bakın yine gittiğimde burada dönmeye başlıyor. Görebildiğiniz gibi burada dönmeye başlıyor net bir şekilde. Ama dedektörle de baktığımda sinyal daha hala devam ettiğini görüyorum. Yalnız şu oyuk biraz dikkatimi çekti. Oradan bir şeyler çıkmış gibi duruyor. Taş da olabilir, taş oyuğu da olabilir. Şimdi biz arkadaşlar bu Piri Reis alan taramayla bronza bakacağız. Hani bronza bakmamızın sebebi şundan dolayı, şöyle göstereyim. Bakın burada bronz. Çünkü eski malzemeler genelde bronz ve tunç üzerine olduğu için ben de bronzu seçtim. Bakalım şimdi altını burada değiştirdik. Bronzda da herhangi bir sinyal verecek mi? Şöyle bir bakalım yine tekrardan. Bakın şu an bronzu aldığım zaman etrafı yine bu şekilde tarama yapıyor. Ama bu tarafa doğru bir yön veriyor bakın. Görebiliyor musun? Şöyle gidelim. Bir takip yapalım. Nereye bizi götürecek? Böyle gittiğim zaman nerede atacak acaba? Çok merak ediyorum. Bakın burada bir dönme oldu. Şimdi ilerleyelim. Şöyle. Bakın burada da bir dönme olayı oluyor. Şöyle baktığım zaman kayaya da bakın burada bir oyma işareti var. Burada yine burada bir çizik. Hemen burada bir oyma işareti var. Şimdi şöyle baktığım zaman arkadaşlar genelde buralarda mezarlar çok. Bunlar da mezar taşı büyük ihtimal. Hani benim kanaatime göre. Çünkü bu taşlar böyle köşe taşı olarak buraya konmamış. Ya burada mezarlar vardı. Birileri gelip üstünü çevirdi böyle. Hani böyle bir artık hayvan için mi başka bir şey için mi bilemiyorum ama belki de bir yaşanmışlık da olabilir buralar. Sonradan da yapılmış olabilir. Şimdi şuradan yine bu bizim meşhur taşımız var ya şurada tam böyle şeyin ortasında bu meşhur taşa yine şöyle bir bronzdayım yine arkadaşlar göstereyim. Bu arada bayağı kaliteli bir cihaz olmuş. Boşluk, su, oksit, mineral, gümüş, altın bir sürü özellikler var arkadaşlar. Arayabilirsiniz kafanıza ne takıldığında. Şimdi ben yine bronzdayım. Bronz eski malzemeler biliyorsunuz. Eski malzemeler olduğu için de değeri biraz daha fazla oluyor tarih olarak. O yüzden şöyle baktığım zaman bakın direkt orayı gösteriyor. Şöyle devam edeyim. Şaşmadan.
Dümdüz gidiyorum bak. Ve tam taşı geçtiğim anda geriye bu araya bir atış var. Şöyle geldiğimde de gayet başarılı bir şekilde dönüyor. Ama altına aldığımda da burayı görmüyor. Altına aldığım zaman bakın şöyle altına alalım hemen. Şu an altında. Şöyle göstereyim. Şu an altında. Altına aldığım zaman da büyük ihtimal altına çok yakın metalleri ve aynı zamanda altın olan metallere gidiyor gibi. Bakın direkt oraya gösteriyor. Şu an böyle kalktım ve gidiyorum bu tarafa doğru. Bakın bu taşı geçtiğimde hiç atma falan olmuyor şu an. Direkt altının yoğun olduğu hedeflere bizi götürüyor. Bakın buraya geldiğim zaman da yine burada dönecek büyük ihtimal. Evet, bakın burada yine dönmeye başlıyor. Şimdi burası derin, bayağı da kazmışlar. O yüzden buraya dokunmayacağım bugün. Bir de şu bronza bakalım. Daha değerli bir şeyler çıkacak mı? Yoksa gerçekten bir şeyler yok mu? Bakacağız. Şu dedektörümüzü bir şu arada bir açalım. Topraklamamızı yapalım. Ve sinyallerimize bakalım. Şöyle bir topraklama. Bakın topraklama Viagold'da 260 270 civarı, 60 40 değil de 50 60 70 civarı normal arkadaşlar. Hatta biraz fazla 65 falan olsa daha iyi olur. Şöyle hemen bir kısadan size göstereyim. Çok soran arkadaşlar var. O yüzden bakın arkadaşlar, ben mesela hassasiyet 7'de kullanıyorum. Turbo 7'de, hassasiyeti de 7'ye çektim. Hemen şimdi bir daha topraklama yapıyorum. 68. Şöyle değersiz metaller olabilir. Şöyle bir noktaya doğru bir gidelim. Herhangi bir şey var mı bu taşın içinde veya şöyle bakalım. Bakın. Şu arada bir sinyal var gibi, bakın. Burada bir şey yok. Şöyle bakalım. Bakın. Bu da yine duvarın içinde büyük ihtimal arkadaşlar. Şöyle bir değerine bakalım. Evet, %70 değerli bir metal diyor. Peki aynı şeyde bir de şu araya bakalım. Bakın bu da yine değersiz bir metal var bu arada. Büyük ihtimal bir. Aynen bir nal parçası, ne bileyim çivi parçası falan olabilir. Şu aradaki şöyle bir bakın, tam bu arada bir sinyal var. Tekrar bir değerine bakalım. Evet. %70 değerli bir şekilde bir sinyal yakaladık. Bakın şimdi model 15'te baktığım zaman model 15 genel olarak altın ve altına yakın metallere gittiği için direkt orayı görüyor. Yani altına daha çok yoğunlaşıyor. Bu cihazda da şansımız şu: gümüş, tunç, işte bronz metalleri, yani değerli, tarihi değerli metalleri de bulma şansımız var gibi duruyor. Bakacağız şimdi, buraya bir indireceğiz, ne var ne yok öğreneceğiz. Bir de yeraltı görüntülememizine bakalım. Tam böyle sinyalin büyüklüğünü, küçüklüğünü size göstermiş olalım. Tabi ben de göreyim bu arada aynı zamanda. Şimdi şu yeraltı görüntülememizi de bir çıkaralım. Şöyle bir açalım.
Ki bütün detaylara bakmamızın sebebi şu aslında arkadaşlar. Mesela burada bir sinyal var. Açtık. Gayet güzel bir şekilde. Yalnız açtıktan sonra şu var. Oradan çıkan metal bizi tatmin etmiyorsa, yani bir işimize yaramıyorsa, çöpse, uğraşmamızın nedeni yok. Yani çöpler için niye vakit kaybedelim ki? Doğru dürüst bir şeyler aramaya çalışıyoruz. Yani sonuçta o da bir vakit. Bakın şu arada görüyorsunuz bir yoğunluk var. Şöyle, hatta içe doğru da gidelim. Bakın boşluk da var kenarlarda. Şöyle kaydettiğim zaman bakın şu arada bir kırmızılık, yoğunluk algılıyor şu arada, ama tam böyle noktalamasını isterdim ama dağınık bir kırmızı. Taşların içerisindeki minerallerden de kaynaklanabilir diye düşünüyorum, ama tabi açıp bakmadıktan sonra bir şey dememiz boş. Çünkü yan yana bakın, şöyle göstereyim. Şu tarafı boşluk, şu tarafı yoğun şekilde kırmızı bir algılama yapıyor. Bakıyoruz o zaman şansımıza, kaderimize, talihimize diyoruz. Bir bakıyoruz. Güneş de bugün tam karşımızda. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Herhangi bir sinyalimiz var mı? Şöyle. Onun içerisinde büyük ihtimal, ama nerede? İşte o soru nerede? Bakın içerisinde boşlukta var. Fuanter komple giriyor yani. Duvarın içerisine. Biliyor musun? Nereden baksanız 2 karış. 2 karış. İçe doğru bir gidiş var. Şöyle bir atalım. Bakalım, yıkmaya başlayalım duvarın içini. Şöyle aça aça gidelim. Genellikle şüphelendiğimiz bölgeler köşe taşların kenarları. Bakın. Şurayı görüyor musun? Hani böyle sanki boşluklar var gibi. Evet. Böyle aşağıya doğru bir yıkalım bakalım. Ah, gördünüz mü boşluğu? Var burada. Ha, nereye kadar gidiyor? Hayvanlar, sıçanlar girmiş büyük ihtimal buraya. Geriye atalım biraz. Daha rahat çalışalım. Şöyle. Var mı bir şey? Bir şey yok gibi. Kolay açıldı ama. Çok toz var ya. Burayı da mı yıkacağız şimdi? Bir şey çıkmadığına göre devam. Zamanında ne taş ustaları yapmış bunları be.
Şimdi böyle yıktığımızı görseler iyi kızarlar bize. Bakın boşluk hala devam ediyor işte. İçe doğru. Şunda bir boşluk var mı? Şunlar acaba bunun içinde mi? Anladınız mı? Onun içinde de yok. O zaman şuna, burada bir şey var. Aha. Üstüme yıkılıyor. Böyle gidiyor. Vay arkadaş. Şuna bakar mısın? El taşı bu. Şöyle. Oymak için kullanılan bir el taşı büyük ihtimal arkadaşlar. Görüyor musun? Avuca ne kadar güzel bir şekilde oturuyor. Bu ne? Vay, tuhaf da bir koku geliyor ya. Böyle enteresan bir koku var. Panter nerede bizim? Böyle bir alalım. Bu neymiş ya? Buna bakar mısın? Oo, bir tane böcek çıktı. Bir uykusu da yatmış. Bu ne? Bu herhalde taş mı? Farklı bir taş var bakın. Farklı bir taş var bunda. Ah. Sinyal ta buradan geliyordu. Ne kadar indik bir şey yok. Böceklere bakar mısın? Evet, daha böcek. Vay vay. Hadi be, güzel bir şey. Öyle cafcaflık güzel bir şey çık be. Yövmeyi doğrultalım kardeş. Kardeş. Yövmeyi doğrultak, yövmeyi. Ay. Ne haber le? Şşt. Çıkı. Oğlum nereye koydunuz malı? Söyleyin bakayım.
Tuhaf bir koku var arkadaşlar. Burada olsanız böyle aynı böyle ceset kokar gibi bir koku geliyor. Acaba burada mı mezar? Elime attığım yer mezar çıkıyor ya. Ah, yıkıldı. Neyse kökten temizlik yapacağız. Başka türlü yolu yok. Ah. Oy, hadi. Neymiş ya? Az önceki bulduğum taşlardan. Siyah taş bunlar ya. Gök taşı falan değil de. Bunlar ötüyor mu? Hayır. Bunlar ötmüyor. Şimdi şu dedektörü bir alalım biz. En garantili. Dedektörüne bir bakalım. Evet. Sinyal burada. Köşeden geliyor. Yaklaşık 1 metre civarı. Rahat bir şekilde indim. Acaba şu taşın altında mı? Şöyle bir açalım. Allah Allah. Bu antenimiz nerede bizim? Oo, burada bir yerde arkadaşlar. Bakın. Değerli bir sinyal. Değerli bir sinyal. Oo, bakar mısın? Vay arkadaş ya. Şu güzelliğe bak ya. Dur bakalım bir yaklaşalım şu an. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tam hangi taşın üstünde? Hı? Tam köşe taşının değil mi? Şöyle eldivenle şey yapayım da. Şu eldiveni giyeyim. Bakın orada duruyor. Eldiveni bir giyeyim. Zehirli mehirli olur. Bakar mısınız arkadaşlar? Şu güzelliğe bakar mısınız? Hı? Wow. Ne iş bu? Oh, harika bir şey. Harika bir şey. Şuna bakar mısın? Wow, neymiş ki bu? Hı? Broş falan mı acaba? Olabilir.
Bir broş olabilir arkadaşlar. Bakın şu zümrüt veya yakut bu. Yakut mu zümrüt mü? Tam ortasında görüyor musun? Altın gibi ama altın değil herhalde. Sesi de bir tuhaf çıkıyor ama altın olmayabilir. Arkadaşlar. Kemer şeyi mi neymiş bu ya? Bakın şurası kopmuş görüyor musun? Dur bakalım bir devamı var mı? Mantarım nerede? Yok. Buymuş maalesef ki. Böyle bir geçeyim şu araya. Wow, şöyle bir oturayım. Muhteşem. Gerçekten. Yine güzelliğin bir tanesini bulduk. Vay be. Harika duruyor ama. O kadar yılların geçmesine rağmen bir şey olmamış ama biraz yıpranmış. Bakın buraları sarıya dönmüş. Bakır gibi ya sanki. Bakır işlemesi de var sanki üzerinde. Bir broş. Broş olabilir. Vay be, güzel bir tarih. Ama şeye benziyor ya, böyle Osmanlı tarihine biraz anımsatıyor. Bakın şurası da 1 2 3 2 3. Acaba bir şey temsil ediyor mu yani? Şöyle baktığımız zaman bu araya 6 tane mezar mı var diye bize bu, ya da tesadüfen bir konulmuş, yoksa buralar yapılırken mi konulmuş, yoksa mezarın müjdesi mi? Bayağı kafamız karma karışık bugün. Yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Güzellikle size veda ediyorum. Her şey gönlünüzce güzel olsun. Yeni videolarda, yeni maceralarda buluşmak dileğiyle ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu nedir? Ben broşa benzettim ama broşta olmaya da bilir. Hoşça kalın diyorum.